Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok pratik, çok sağlıklı ve lezzetli bir çorba yapıyoruz. Hadi buyurun geçelim tarife. Önce bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak minik minik doğruyoruz ve çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi bir kaşık kıymamızı tenceremize alıyoruz. Tenceremizin altını yakıyoruz ve kıymamızı güzelce kavuruyoruz. Yağ koymadım bu aşamada. Ben kıymayı genelde yağsız kavururum. Hemen 2 dakika kavurup zaten yağını ilave edip soğanını da koyacağım. Yapılışı çok kolay, az malzemeli ama çok doyurucu, çok lezzetli bir çorba. Tam bir ana yemek gibi aslında. Kıymamızı güzelce kavurduk, suyunu bıraktı. Hemen soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanlar yumuşayacak kadar olana kadar güzelce kavuruyoruz ama bu arada bir 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Çok fazla değil. Kıymam bu arada yarım yağlı döş kıyma, dana kıyması ama siz arzu ettiğiniz kıymayı koyabilirsiniz. Hemen bir yarım çay kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Soğanlarımı da kıymalarla birlikte yumuşatıyorum biraz. Soğanlarım da birkaç dakika kavrulduktan sonra dolu dolu 4 yemek kaşığı sıcak suda beklettiğim ve iyice yıkadığım pirincimi ilave ediyorum. Nişastasını çıkardım, yumuşattım biraz. Şöyle hafif 2-3 dakika tıngırdatıp böyle biraz kavuruyoruz kıymalarla birlikte. Şimdi 4 su bardağı suyumu ilave ediyorum üzerine. İçinde kıyma olduğu için sade su koyuyorum. Ama arzu edenler et suyu da koyabilirler evlerinde varsa. Ama hiç ihtiyaç duymuyor. O kadar lezzetli bir çorba oluyor sade suyla da. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Tekrar az önce bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı kadar tuzumu soğanımı kavururken koymuştum. Şimdi bir çay kaşığı daha ilavesi yapıyorum. Ve çorbamı güzelce bir kaynatıyorum. Fokur fokur kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Sonra terbiyesini yapacağız. Bu kadar kolay ama muhteşem lezzetli bir çorba olacak. Çorbamız kaynarken biz de bu arada terbiyemizi yapalım ki iyice oda sıcaklığında olsun ve ısınsın, kesilmesi önlensin. Bunun için dolu dolu 2 yemek kaşığı unumu ve yine dolu dolu suyuyla birlikte 3 yemek kaşığı yoğurdumu kaseme alıyorum. Üzerine de yarım limonumu sıkıyorum. Hemen güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Bu terbiye çorbamıza hem kıvam katacak hem lezzet verecek. Unu topaklamamaya çalışalım. Sonra çorbamızın suyundan ilave edeceğiz buna. Karıştırmadan önce. Şu an sosumuz hazır, terbiyemiz. Çorbamız da kaynıyor. Bir 3-5 dakika daha kaynasın. Altını kısacağız. Evet, görüyorsunuz çorbamız güzelce kaynadı fokur fokur. Şimdi altını kısacağım. Bir 10-15 dakika pirinçlerim şişene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Pirinçler tamamen piştiği zaman da terbiyemizi ilave edeceğiz. Evet, çorbam bir 15 dakika kadar kaynadı. Bakın pirinçlerim gayet güzel kabardılar ve yumuşadılar. Şimdi bu aşamada hemen terbiyemizi ilave edeceğiz. Terbiye için önemli noktalar var. Nedir o?
Önce bir kepçeyi yavaş yavaş içine ilave ediyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Çünkü içinde yoğurt var, kesilmesini önlemek için. Bazı terbiyelere yumurta da konabiliyor ama bizim bu çorbamızda yok. Böyle bir 2 kepçe daha koyuyorum. Hemen tekrar karıştırıyorum. Maksat bu yoğurtlu karışımı, terbiyenin ılınmasını sağlaması. Çorba sıcak, bu soğuk olarak koyarsak çok hızlıca hemen bu çorbanın içerisinde yoğurt pişer. O yüzden yavaş yavaş ılıtmakta fayda var. Şimdi bu gayet yeterli oldu. İyice de güzelce karıştırdım. Hiçbir şekilde un topağım da yok. Yavaş yavaş ilave ediyorum çorbama. Bu da önemli bir nokta. Yavaş ilave etmek, hızlı değil. Çorbamın bu aşamada altı kısık. Yüksek ateşte değil. Karıştıra karıştıra ve yavaş yavaş ilave ediyoruz. Sonda kalanları almak için tekrar bir çorbadan hemen şöyle ilave edip tekrar karıştırıp döküyoruz ki hepsini alabilelim. Evet, terbiye işimiz tamamdır. Evet, karıştıra karıştıra şimdi çorbamın altını açtım. Tekrar kaynatacağım. Çünkü içine ne kadar ılıtmış olsak da yoğurtlu sosumuzu koyduğumuz için soğudu. Karıştırarak yalnız bu işlemi yapmakta fayda var. Bu arada da yoğunluğuna bakacağız. Ona göre belki su ilavesi yapabiliriz. Şöyle biraz fazla yoğun oldu. Ben pek bebek maması kıvamını sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden hemen bu kasemin içerisine bir su bardağına yakın su koyuyorum. Tekrar suyumu da ilave ediyorum. Çorbanın yoğunluğu sizin zevkinize bağlı. Bazı kişiler çok yoğun çorba severler. Bazıları daha ince. Çünkü mesela ben bebek maması gibi çok yoğun çorbaları sevmem. Bakın nefis bir tencerede harikulade çorbamız oldu. Kaynatacağız. Kaynadıktan sonra da altını tekrar kısacağız. Kaynayana kadar başından ayrılmıyorum. Karıştırmayı kesmiyorum. Bilmiyorum kameradan iyi görebiliyor musunuz? Hiçbir şekilde kesilme olmadı. Çok güzel oldu kıvamı. Evet, çorbamız hazır arkadaşlar. Hemen üzerine pul biber ve sumakla birlikte yaktığımız yağımızı koyuyoruz. İnanılmaz lezzetli, pratik, hemen yapılan, ucuz ve ekonomik bir çorba oldu. Hiç denememişseniz eğer mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Düğün çorbasının kıymayla yapılmış versiyonu gibi düşünün. Çok leziz ve sağlıklı. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve bu dakikaya kadar zevkle izlemişsinizdir sıkılmadan. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız bana destek olmak için sosyal medyalarınızda paylaşırsanız tariflerin pek çok kişiye ulaşmasına bana yardımcı olursunuz. Destek olmuş olursunuz. Ben de sizlere çok çok teşekkür ederim. Bu arada diğer videolarımı da tariflerimi de izlemeyi lütfen gözden kaçırmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ağzınız hep tatlı kalsın ve şifalanın. Hoşça kalın.